Merhaba, Papatya Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu gördüğünüz muhteşem güzellikteki 3 boyutlu kare motif modelini çalışacağız. Yapımı oldukça keyifli, çabuk ilerleyen ve istediğiniz her yerde rahatlıkla kullanabileceğiniz çok hoş bir model. Şöyle baharlık çok güzel yeleklerde kullanılır diye düşünüyorum. Çantalar, yelekler, atkılarınızda kullanabilirsiniz. Şu anda benim aklıma gelmeyen istediğiniz her yerde kullanabilirsiniz. Şöyle hemen tersini göstermek istiyorum. Gayet düzgün. Hemen iplerimden de bahsedeceğim. Birazdan iplerimin ayrıntılarını ve tığ numaramı da vereceğim arkadaşlar. Hemen bu modelin yapımına geçmeden önce minik hatırlatmamı yapmak istiyorum. Biliyorsunuz ki kanalım tamamen ücretsiz. Kanalıma abone olup bildirimleri açıp bu videonun altına o güzel yorumlarınızı yazarsanız ve bir de bu videoyu beğenirseniz hem videoların devamlılığını sağlamış olursunuz hem de bana çok büyük bir destek vermiş olursunuz diyorum ve hemen bu güzel modelin yapımına geçiyorum. Evet arkadaşlar, hemen ip bilgilerimi de vermek istiyorum. Şöyle papatyanın koton iplerini kullanıyorum. Hemen şöyle renk kodlarını da vermek istiyorum. Ekran kaydı alabilirsiniz. Şöyle renk kodu burada. Hemen diğerinin de renk kodunu vermek istiyorum. Şöyle ekran kaydı alabilirsiniz. Kullandığım tığ numarası ise 1.75 milimlik tığ kullandım. Ama sizler elinize yatkın herhangi bir tığ kullanabilirsiniz diyorum. Ve hemen modelime başlıyorum. Modelime öncelikle çiçeğimizden başlayacağız ve sihirli halkayla başlayacağız. İpimi halka haline getiriyorum. Birleştiği noktadan tuttum. Tığımı içinden geçirdim. Halkamın 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Tığın başını doladım ve halkamın içine çektiğim zincirle beraber toplamda 16 tane ikili trabzan yapıyorum. 3, 4, 5 ve bu şekilde toplamda 16 tane ikili trabzan yapıp dönüyorum. Toplamda 16 tane ikili trabzanımı yaptım. Sihirli halkanın ipinden tutup şöyle iyice ortayı küçültüyorum. İlk çektiğim zincirin tepe noktasına battım. Kaydırma yöntemiyle kapattım. Burada şöyle 1, 2 zincir çektim. Bir tane atlıyorum. İkinci trabzan tepesine batıp sık iğne ile kapatarak minik minik halkalar oluşturacağım. 1, 2 zincir, bir tane trabzan atlıyorum. İkinci trabzana batıyorum ve sık iğne ile kapattım. 1, 2. Bir tane atladım. İkinciye battım. Sık iğne ile kapattım. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Sıranın sonuna geldim. 2 zincir çektim ve ilk yaptığım şöyle zincirin dibine batıyorum. Kaydırmayla kapattım. Toplamda halkalarımızı sayacak olursak toplamda 8 tane halkamız var. Hemen önümdeki şöyle minik halkaya batıyorum. Bakın bu hemen 2 zincirlik halkam. Kaydırmayla hemen o halkanın içine geçiyorum. Burada hemen önümdeki zincire batıp yine bir kaydırma yapıyorum. Şöyle tam 2 zincirin ortasına geçmiş oldum. Tığın başını doladım ve önümdeki halkanın içine toplamda 6 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Bir halkanın içine 6 tane ikili trabzan yaptım. Önümdeki halkanın içine batıp sık iğne ile kapatıyorum. Tığın başını doladım. Önümdeki halkanın içine battım.
1 2 3 4 5 ve 6. Önümdeki 2 zincirlik halkanın içine batıyorum ve sık iğne ile sabitliyorum. Bu şekilde toplamda 4 tane yaprağım olması gerekiyor. Sıra sonuna kadar devam edip dönüyorum. Evet arkadaşlar, 4. yaprağımı bitirdim. Şurada bakın. İlk sık iğnem vardı. Hemen dibine batıyorum. Kaydırmayla kapatıyorum. Bir zincir çektim. Ve burada ipimi kesiyorum. Daha sonra bu iplerimi saklayacağım ama ilk önce şöyle sil halkanın ipini saklamak istiyorum. Şöyle bir düğüm attım ipime, daha sonra iplerimin arasından geçirerek saklıyorum. Bu şekilde sihirli halkamız çözülmeyecektir. İlk sıramı yapmış oldum. Şimdi ikinci sırama geldi. Hemen ipimi açıyorum. İpime bir düğüm attım. Bakın. Şöyle ters çeviriyorum. Hemen şöyle şu modelin 2 bacağı var. Bakın. Şöyle 2 bacağı var. İlk bacağından şöyle batıyorum. İpimi sabitledim. 1 2 zincir çekiyorum. Hemen ikinci bacağı sabitledim. 1 2 zincir. Bakın. Şöyle modelin hemen altındaki bacağına sık iğne ile sabitliyorum. 1 2 1 2 şu çektiğinizde zaten nereye batıracağınız görünüyor. 1 2 zincir. Bizim Daisy yine bağırmaya başladı. 1 2 ne gecesi belli ne gündüzü. 2 zincir. Bu şekilde devam ediyorum. Yine arkadaşlar 8 tane halkam oluşacak şekilde tamamlıyorum. Bakın en son şöyle bağladığım noktaya geldim. Hemen dibine batırıyorum. Şöyle kaydırmayla kapattım. Bir zincir modeli çeviriyorum şöyle düzünü. Buradan devam edeceğim çünkü. Burada evet arkadaşlar, burada tığın başını doladım. Hemen önümdeki halkanın içine önce ikili trabzan yapıyorum. Daha sonra tığın başını 2 kez dolayarak 4 tane üçlü trabzan, 2 2 ilmek kapatarak birinciyi yaptım. İkinci, üçüncü ve dördüncü. Bir tane ikili trabzan, 4 tane üçlü trabzan ve bir tane daha aynı halkanın içine ikili trabzan yapıyorum. Daha sonra önümdeki halkanın içine sık iğne ile sabitliyorum. Tekrar önümdeki halkanın içine bir tane ikili trabzan, tığın başını 2 kez dolayarak 4 tane üçlü trabzan, 1 2 3 ve 4 ve bir tane yine ikili trabzan. Toplamda 7 tane trabzan yapmış oluyoruz. Önümdeki
boşluğa sık iğne ile sabitliyorum. Tığın başında oluyorum ve bu şekilde yine devam ediyorum. Yine 4 tane yaprağım olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. 4. yaprağımı da bitirdim. Ve yine ilk başladığım noktaya batırıyorum. Kaydırma yöntemiyle kapattım. Şöyle hemen göstermek istiyorum. Bakın. Şöyle 2. yaprak sıramızı da bitirmiş olduk. Şimdi 3. sıraya bir zincir çekiyorum. Şöyle çeviriyorum. Yine aynı yöntemle kutucuklar yapacağız. Şöyle ilk bacağına bağlıyorum. Ve 1, 2, 3 zincir çekiyorum bu sefer. Ve yine az önce gösterdiğim gibi bakın, açınca görünüyor zaten şöyle. Net miyiz? Evet. Şöyle sık iğne ile sabitliyorum. 1, 2 zincir ve şu şekilde devam ediyorum. 1, 2 zincir devam ediyorum. Ve yine toplamda 8 tane şöyle minik halkam olacak. Evet, yine 1, 2, 3 zincir çektim ve bakın ilk sık iğne tepesine battım, kaydırma yöntemiyle kapattım. Bir zincir çektim, modelimi çevirdim. Şimdi hemen burada kaydırma yapmıyorum. Hemen tığın başını doladım, önümdeki yuvaya batıyorum ve ikili trabzan yapıyorum. 2 kez doladım. Bu sefer üçlü trabzan yapıyorum. 4 tane üçlü trabzan yapacağım. 2 3 pardon 4 tane üçlü trabzanımı yaptım. 5.'yi ikili trabzan, yani toplamda 6 tane trabzan yapıyorum. 2 tanesi ikili, ortada 4 tanesi üçlü. Şimdi burada hemen önümdeki bakın sık iğneye batırıyorum. Sık iğne yapıyorum. Tığın başını doladım. Önümdeki halkaya battım. İkili trabzan. Bir tane ikili trabzan. 2 kez dolayarak 4 tane üçlü trabzan. 1 2 3 ve 4. Ve yine son olarak bir tane ikili trabzanımı yaptım. Ve burada bakın şöyle zincirlerimizi bağladığımız sık iğnemiz var. Hemen oraya batıyorum. Sık iğne ile sabitliyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde toplamda 8 tane yaprak yapacağız. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. Yine bakın başlangıç noktama batıyorum. Kaydırma yöntemiyle kapattım. Bir zincir çektim ve ipimi kesiyorum. Şöyle lacivert ipimle işim bitti. Hemen şöyle çiçeğimi göstermek istiyorum. Çok güzel bir tomurcuk çiçeğimiz oldu. Bunun normal süslemelerinizde de rahatlıkla kullanabilirsiniz. Şöyle göstermek istiyorum. Evet. Şimdi şöyle yeşil bir rengim var. Etiketi elimde olmadığı için renk numarasını veremiyorum ama çok güzel bir çimen yeşili. Hemen şöyle ipime yine bir düğüm atacağım. Ve yine çevireceğim. Şimdi yine aynı şekilde bakın bir tane motifin
daha doğrusu yaprağın 2 tane şöyle dibinden alacağız. Bakın. Şöyle hemen dibine battım. Sık iğneyle sabitledim. Burada 3 veya 4 çekebiliriz. 1, 2, 3. Bence 3 yeterli. 3 tane çektim. Hemen diğer tarafa. Şöyle göstermek istiyorum. Rengi biraz koyu, tam görünmüyor. Şöyle bakın. Tam dibine batıyorum. Kapatıyorum. 1, 2, 3. Şu şekilde. 1, 2, 3. Hemen diplerine, zaten batacağımız yer bakın belli. Kapattım. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Sıranın tekrar sonuna geldim. 1, 2, 3 zincir. Ve şöyle hemen önümdeki sık iğne tepesine, yani tutturduğum yere batıyorum. Ve bir türlü olmadı. Evet. Geçirdim. Bir zincir çektim. Şöyle modelimi çevirdim. Şimdi burada şöyle hemen bakalım burada ne yapmışız. Şöyle 2, 4, 5. Her bir boşluğa, yani her bir boşluğa 3 zincir çektim. Çektiğim zincirle beraber 5 tane ikili trabzan. 3, 4 ve 5. Arada 2 zincirim var. Hemen diğer boşluğa geçiyorum. Daha doğrusu yuva da diyebiliriz. Ona da 5 tane ikili trabzan yapacağım. 2, 3, 4 ve 5. 2 zincir. Ve yine gördüğünüz gibi şu yuvanın içine 5 tane ikili trabzan. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, sıra sonuma geldim. 2 zincir çekiyorum ve ilk çektiğim zincirin tepe noktasına battım. Kaydırma yöntemiyle kapattım. 1, 2, 3 zincir çektim. Tığın başında oluyorum ve tek tek yine trabzan tepelerine batarak 5 tane ikili trabzan tepesine 5 tane ikili trabzan yapıyorum. Arada yine 2 zincirim var. Ve yine 5 tane ikili trabzan tepesine ikili trabzan yapıyorum. Bu sıramı da bu şekilde devam ettireceğim. 2, 3, 4 ve 5. 2 zincir çekiyorum ve devam ediyorum. Bu sırayı bu şekilde bitirelim. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. 2 zincir çekiyorum ve burada yarım bıraktığım köşemi tamamlıyorum. Yine 5 tane üçlü trabzan yaparak 1, 2, 3, 4 ve 5. Bir arkadaş yorumlarda şey demiş, şimdi geldi aklıma da, elimi şöyle koyarak yapıyorum ya, buradan destek oluyorum arkadaşlar. Yani şu şekilde bakın, şu şekilde şöyle yapmamın pek imkanı yok. Bir yerden destek almam gerekiyor ve buradan alıyorum. Zaten hani battığım yerler belli oluyor zannedersem. Bunu da buradan belirtmek istedim.
2 zincir çektim. İlk çektiğim zincirin tepe noktasına battım. Kaydırma yöntemiyle kapattım. Bir zincir çekiyorum. Şöyle bir göstermek istiyorum bu sırayı. Şöyle bakın, direkt birleştirmek isterseniz hiç sık iğne sırasına gerek yok. Böyle hemen yan yana getirip birleştirebilirsiniz. Ben daha düzgün görünsün diye kenarlarına şöyle sık iğneyle bir sıra gittim. Ama dediğim gibi hiç sık iğneyle uğraşmanıza da gerek yok. Direkt birleştirebilirsiniz. Kaydırma yöntemiyle birleştirdiğinizde zaten hemen ortada şöyle bir saç örgüsü çıkacaktır. Evet, ama yine de böyle beraber bir sıra sık iğne örelim. Bakın, hemen şöyle tüm trabzan tepelerine birer kez batarak sık iğnemi yapıyorum. İki zincirlik bölüme batıp 2 tane sık iğne, trabzan tepelerine birer tane. Diyeceksiniz ki ip neden böyle hep ikiye ayrılıyor? Arkadaşlar, benim elim biraz sıkı ve biraz da küçük tığ kullandığım için ipe göre bu tığ biraz küçük. Normalde 2,5 numaralı tığ bu ip için ideal bir numara. Ama ben 1,75 kullandığım için bu ipe bu tığ küçük geldiği için sürekli ipin ortalarına falan giriyor. O yüzden ip ikiye ayrılıyor. Bunu da buradan belirtmek istedim. Eminim ki dikkatinizi çekti. Köşeye geldim. 1, 2 sık iğne, 2 zincir, 2 tane sık iğne yapıyorum. Ve sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. Köşedeyim. Yine köşenin içine geldim. 2 tane sık iğne, 2 zincir, 2 tane sık iğne yapıyorum. Ve ilk yaptığım sık iğneyi battım. Kaydırma yöntemiyle kapattım. Bir zincir, ipimi kesiyorum. Ve motifimizi bitirdik. Az önce dediğim gibi birleştirmeyi kaydırma yöntemiyle yapabilirsiniz. Dikerek yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Sık iğne ve trabzanla biten modeller hep aynı şekilde birleştiriliyor arkadaşlar. Ayrıyeten bir birleştirme videomda var kaydırma yöntemiyle ilgili. Hemen bu videonun altına onun linkini de atarım. Oradan bir göz atarsınız. Şu anda tekrardan bir birleştirme yapmayacağım. Şöyle göstermek istiyorum. Bakar mısınız şunun güzelliğine? Hiç buhara veya ütüye gerek duymadan bu şekilde örüp birleştirip kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle diğerlerini de getirmek istiyorum. Gerçekten çok güzel oldu. Umarım ayrıntılı bir şekilde anlatabilmişimdir. Umarım anlatımımdan memnun kalmışsınızdır. Bir dahaki modellerde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.